Herkese merhaba. Çin'e geldik. Wuhu'ya geldik. Yani Chery'nin memleketine geldik. Wuhu büyükçe bir şehir. Chery buradaki en büyük üretici. Dolayısıyla burada çok güçlü. 4 tane fabrikası varmış. Sadece Wuhu'da ve onun dışında da zaten Çin üzerinde ve tabii ki Çin'in dışında da birkaç tane daha farklı fabrikası mevcutmuş. Şimdi buraya geldik. Bütün otomobilleri kullandık. Hatta Chery grubuna ait farklı otomobilleri de gördük. Onları da kullandık. Yeni teknolojilerle ilgili birçok yeni ürün dinledik. Onları gördük. Güzel bir konferansa katıldık. Test sürüşlerinden de böyle biraz ufak tefek şeyler veririz ama sizin çok merak ettiğiniz, daha doğrusu Türk halkının çok merak ettiği bir otomobile biraz daha ağırlık vereceğim. Tiggo 8'e. Tiggo 8 Pro Max Türkiye'de tüketicinin hem merak ettiği hem kullandığı zaman da çok sevdiği, hatta aşık olduğu, böyle bayağı takım tutar gibi Chery'ciyiz biz diye dolaşan bir sürü arkadaşımız var. Tiggo 8'in 4. versiyonu Tiggo 8.4 diyorlar. Şu anki bizdekiler 3 olarak geliyor. Ufak bir makyajı var. O makyajla ilgili bakalım yeni Tiggo 8'de neler değişmiş, onlardan bahsedelim. Bu arada Tiggo 8 derken burada tabii bir sürü Tiggo 8 var. Farklı versiyonlar var. Bu bize gelecek olan versiyonuymuş. Hemen öncesinde şuna bir kısaca bakalım istiyorsanız. Bu da Çin'de satılan versiyonmuş. Bakın ön tarafı bayağı farklı. Buradaki ızgarası biraz daha farklı. Cam gibi bir şey var. Arkasında böyle biraz daha farklı detaylar var. İşte şurada biraz daha farklı detaylar var. Burası farklı. Ama onun dışında başka bir fark yok. Bu arada Chery Türkiye yöneticileri bazı anketler de yapmışlar. Bu tasarımı daha çok beğeniyorlarmış. Özellikle bu ızgarayı. Dolayısıyla bize gelecek Tiggo 8'lerde, Pro Max'lerde artık bu tasarım olacak. Şöyle bir bakalım. Bakın güzel bir ızgara var. Kocaman bir ızgara. Farlar değişmiş. Bakın LED High Performance farlarımız var. Diğeriyle aynı bu arada. Bir de bakın şurada da hızlıca göstereyim. Bir tane de Tiggo 8'in farklı bir tasarımı daha var. Başka pazarlar için yapılmış. Bakın far yapısını hemen göstereyim. Böyle leoparın gözü gibi. Görüyor musunuz? Çok daha farklı yanıyor. Hemen ondan da bahsettikten sonra tekrar bizim Tiggo 8'imize dönelim. Bu arada bize gelecek olan versiyonda motor olarak, altyapı olarak farklılıklar yok. Fakat bu otomobil bakın plug-in hibrit. Onda böyle baya ben plug-in hibritim demek için kocaman bir logo koymuşlar. Tabii ki bizde Pro Max olacak. Biraz daha farklılıklar olabilecek donanım açısından. Plug-in hibrit versiyonu da Türkiye'ye gelecek. Ama tabii onun da tarihi net değil. Belki 2025 yılında gelmez. Bu biraz da vergilere, regülasyonlara vesaire bağlı. Ama bu otomobili şöyle kısaca bir teknik verilerini de vereyim. 1,5 litrelik benzinli bir motor var. 115 kW gücünde, yani 156 beygire denk geliyor. Fakat üstündeki elektrikli motor 150 kW üretiyor. Bu da yaklaşık 210 beygirlere denk geliyor. Fakat ikisinin kombine bir verisi ya da işte akselerasyon vesaire verileri olmadığı için onlardan çok fazla bahsedemeyeceğim. Şöyle bir şey var. Sadece elektrikle bu otomobil 90 kilometre kadar menzil sunabiliyor. Bu da plug-in hibritlere göre oldukça ciddi, oldukça iddialı bir rakam. Stoplarda değişiklikler var. Bakın şu yan taraf da yanıyor. Ve şöyle arkadan baktığınız zaman da biraz daha farklı. Böyle ortada dümdüz yanan bir İki stopun birleştiği yapı var. Egzozlarımız mevcut ama bunlar tabii ki ikisi de fake. Bu otomobil ise Türkiye'ye 2025 yılında gelecek ama hangi ayda gelecek? Onunla ilgili de şu anda net bir bilgi yok. Üzerinde çalışıyorlarmış. Farlar yanıkken de bir göstermiş olayım. Sonra da biraz da içindeki detaylara bakalım. Kapı kollarımız. Bakın içinde bayağı bir farklılıklar var. Bu arada Chery'nin güzel bir özelliği var. Kullanıcılarına çok sadıklar. Kullanıcıların arkasında duruyorlar. Hatta buraya da birçok kullanıcısını getirmişler. Bizden önce de hatta bu sene içinde bir kez daha gelmişler. Ve onlardan hep böyle, şu anda bizden de otomobili her kullandığımız zaman bir böyle anket yapıyorlar. Fikirlerimizi soruyorlar. Puanlandırmaları soruyorlar. Ve muhtemelen bizim yorumlarımıza göre bazı şeyleri geliştirmek ya da düzenlemek adına çalışacaklarına eminim. Kullanıcılardan gelen yorumlara göre çünkü otomobilin içini bayağı bir yenilemişler. Şimdi şöyle baktığımız zaman biraz daha farklı bir tasarım var. Biraz daha farklı derken, bu arada elektrikli koltukla şöyle biraz daha geriye alayım ki daha rahat görebilirsiniz. Şimdi konsol aslında aynı gibi gözükse de eski konsol böyle biraz daha şu şekilde konkav geliyormuş. Daha eğimli geliyormuş. Bu konsol dümdüz devam ediyor. Biliyorsunuz bir öncekinde şöyle uzun bir kadran vardı ve multimedya ile birleşmiş gibiydi. Burada multimedyayı ayırmışlar. Bunu bayağı büyütmüşler. 15.8 inçlik kocaman bir ekran koymuşlar. Ve bu yine ultra yüksek çözünürlüklü bir ekran. Oldukça teknolojik bir ekran. Zaten biliyorsunuz Çinli markaları bu ekran ve teknoloji konusunda ne kadar ileride olduklarını, onunla ilgili herhalde yorum yapmama gerek yok. Orta hoparlörün yeni yeri burası. Eskiden biraz daha ilerideydi. Şuradaki tabi materyal biraz daha değişmiş. Head-up display'in yeri aynı şekilde kalmış. Buradaki materyaller biraz değişmiş. Bizim çok sevdiğimiz ambiyans aydınlatma buradan tek olarak gidiyordu mevcut modelde. Şimdi o da değişmiş. Bir yukarı ve bir aşağı almışlar. Ve bu böyle yan tarafa doğru devam ediyor. Hatta şöyle baktığınız zaman arka koltuklarda da yine aynı şekilde devam ediyor. O da güzel bir ayrıntı. Buradaki böyle ahşap detaylar, çift renkli olması vesaire oldukça şık. Buradaki dikişler falan da çok güzel gözüküyor. Orta konsolu eskiden biraz daha böyle genişti.
Geniş olduğu için de biraz daha kullanıcılar işte burada dizlerimiz çok rahat etmiyor, biraz daha geniş olsa burası gereksiz büyük diye yorumlar yapmışlar. Chery hemen bunu işleme almış ve burayı biraz daha daraltmışlar. Burada yine kablosuz hızlı bir şarj yerimiz var. Hemen zaten koyayım şöyle fırsattan istifade, çünkü telefona çok ihtiyacımız olacak. Bak hemen şarj etmeye başladı. Bak hemen de söylüyor sesli olarak. Ve buraya da bir soğutma koymuşlar. Hem bu telefonumuzun çok ısınmamasını, dolayısıyla da daha hızlı şarj olmasını sağlıyor. Tabii yan tarafa da böyle yine bakın süet gibi bir zemine ikinci telefonu da koyabiliyorsunuz. Burada eskiden biliyorsunuz ki vites topuzu vardı. Şimdi vites kontrol ünitesinde kola almışlar ve buradan bayağı bir yer kazanmışlar. Bardaklar, sürüş modları. İşte buradan bakın burada HAV diyor, çünkü bu bir plug-in hibrit. Plug-in hibrit olduğu için sadece elektrikle ya da karma olarak otomobil ilerleyebiliyor. İşte klima kontrolleri vesaire, buraya kısa yol tuşlarını koymuşlar. Buradaki gerçekten ahşap gibi gözüken yapı oldukça kaliteli. Otomobilin içi de oldukça kaliteli. Burada yine soğutmalı bakın bir gözümüz daha mevcut. Hemen şu aşağı baktığımız zaman USB ve USB-C fişlerimiz ayrı ayrı var. Burada yine kocaman bir alanımız var. Direksiyon aynı kalmış. Gösterge paneli tabii bununla karşılaştırdığı zaman biraz küçük gözüküyor ama bir öncekinde de aşağı yukarı zaten böyleydi. Multimedya daha küçüktü. Ve burada da bütün verileri çok rahatlıkla görebiliyorsunuz. Çalıştırma butonu yok bu arada. Siz frene bastığınız zaman otomobil çalışıyor. Silecek de bu koldan bu kola geçtiği için bu kolda biraz daha farklılaşmış. Kapı hoparlörlerimiz böyle Burmeister tasarımında fakat Sony imzalı. Hoparlör artı 2 olmuş. Eskisinde 10 hoparlör varken bunda 12 hoparlör var. Peki nereye koymuşlar onları? Şurayı görüyor musunuz? Bakın kafalığa sağ ve sol olmak üzere 2 tane hoparlör koymuşlar. Oradan da sürücüye böyle daha net, daha böyle surround, biraz daha kaliteli bir şekilde müziği aktarabiliyorlar. Bu da iyi bir ayrıntı bence. Pek otomobilde yok bu. Bakın bu koltuğa bakalım. Döşemesi çok güzel, böyle süetimsi, biraz daha böyle alkantaramsı, perfore. Aynı zamanda da şu şekilde baklava desenleri gibi desenleri olan bir koltuk. Güzel bir özelliği var. Size onun yandan göstereyim. Şöyle baktığınız zaman daha iyi anlaşılabiliyor. Hatta Chery'ciler buna kraliçe koltuğu demişler. Yan taraftaki yolcunun, yani kraliçenin ya da prensesin artık daha böyle rahat bir şekilde yolculuk etmesini sağlayacak bir yapıya kavuşturmuşlar. Bu arada hemen geliştirmelerden, biraz böyle teknik geliştirmelerden bahsetmek lazım. Otomobilin boyutunda bir değişiklik yok. Yani 5 milim kadar bu otomobil uzun. O da zaten çok gözle hissedilebilecek bir detay değil. Ön ve arka lastikler arasındaki mesafe, yani dingil mesafesi aynı kalmış. Dolayısıyla otomobilin içinde de hacim olarak geliştirme yok. Arka koltuklar özellikle açısından tabii ki buradaki yapı biraz daha içeriği ferahlatmış. Cam tavanımız, açılabilir cam tavanımız mevcut. Bunların düğmeleri değişmiş. Fakat yine çerçevesiz aynamız gelmiyor. Yine şurada da bakın sensörler, onların soğutmaları vesaire. Onun dışında bakın ben şurayı çok sevmiştim. Bir öncekinde de bakın. Çok güzel böyle magnetik bir şey yapmışlar. Oldukça da ışık güzel aydınlatıyor. Bakın şuraya da bastığınız zaman ışığın, bakın sıcak ışık oldu, soğuk ışık oldu, yapısı değişebiliyor. Bu arada sürücü için de var aynı şekilde. Bunlar böyle yine çok güzel detaylar olarak karşımıza çıkan özellikleri Pro 8'in. Anahtarımız yine nispeten böyle büyük bir anahtara sahip, biraz ebat olarak. Onun dışında işte arkalara baktığımız zaman yine koltukların kalitesini vesaire rahatlıkla görebiliyorsunuz. Şaft tüneli neredeyse yok gibi. O da arkayı rahatlatıyor. Hatta bir hızlıca arkaya da geçeyim. Cam tavan olmasına rağmen bayağı bir baş mesafesi ve burada da yine bu çok arkada olmasına rağmen iyi bir diz mesafesi var. Yani bu otomobil oldukça geniş. Bakayım, evet. Yine 7 koltuklu versiyon. Şurada koltuklar var. Onları kaldırabiliyorsunuz. Ve kocaman da bir bagajımız mevcut. Yine arkada koltuk kısmalarımız var. Burada 3. bölge klimamız yok ama havalandırmalarımız mevcut. Ana menüde zaten böyle bir ekran koruyucumuz var. Kısa yol tuşlarını buradan muhtemelen zaten konfigüre edebiliyorsunuzdur. Bunu alıp atıyorum buraya koyabiliyorsunuz. Hatta koyalım. Buradan klima ayarlarını yapabiliyorsunuz hemen alttan. Bastığınız zaman koltukların tek tek ısıtmalarını ya da buradan soğutmalarını çalıştırabiliyorsunuz. Onlar da güzel ayrıntılar. Zaten teknoloji anlamında uzak doğulu markaların, özellikle Çinlilerin ne kadar ileride olduğunu zaten biliyorsunuz. Onunla ilgili de bir değişiklik olmadığını düşünüyorum. Buradan da sürüş modlarını ayarlayabiliyorsunuz. Dediğimiz gibi makyajlı Tiggo 8 Türkiye'ye 2025 yılında gelecek ama hangi ay geleceği belli değil. Ben otomobili beğendim ama tabii uzun yolda kullanmakla, ama tabii çıkıp böyle adam akıllı kullanmak lazım. Sürüş dinamiklerine biraz daha bakmak lazım. Çünkü sürüş dinamikleriyle ilgili de biraz geliştirmeler olduğu söyleniyor. Özellikle şaside, altyapıda, platformda rigidliği ve konforu da arttırıcı geliştirmeler yapmışlar. Onlardan da bahsetmek lazım. Bir şey daha var. Bu sefer şuraya bir de airbag koymuşlar. Yani 9 hava yastığı varken 10 hava yastığına çıkmış. Burak Ertem Çin'den bildirdi. Chery cephesinden bu kadar. Tiggo 8 ile ilgili ya da diğer Chery modelleriyle ilgili
Yorumlarınız ya da sorularınız varsa aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz de o beğenme butonuna basarsanız bizi çok memnun edersiniz. Onun dışında kanalımıza zaten abone olduğunuzu düşünüyoruz. Eğer abone değilseniz abone olup özellikle o çan simgesine tıklayıp bildirimlerinizi açarsanız biz her yeni video yüklediğimizde ilk izleyenlerden biri de siz olursunuz. Görüşmek üzere.